Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan merhabalar. Bu videomuzun konusu Türkiye'de kadın olmak neden zor? Niçin zor? Bunun erkek versiyonunu da çekeceğim. Ama kadınlar için bence daha zor olduğu gerçeğini değiştirmez. Yani belki erkekler için bir kat daha zor olabilir ama bazı erkekler şerefsizlik yapıyor, orası ayrı. Hani burada genel erkek profilinden bahsetmek gerekirse, ben arkadaşlar benim genel profilim, kimseyle bir işim yok, gücüm yok. Yani burada konuşurum, orada ayrı konuşurum tarzı bir insan değilim. Ne konuşuyorsam burada, orada da onu konuşuyorum. Ama dostlar, velhasıl kelam konuya geçersek, Türkiye'de kadın olmak neden çok zor? Aslında yani zor olmasının en büyük sebeplerinden biri bizim bir Orta Doğu ülkesi olmamız. Hani bizde cinsel açıdan Afrikası diye bir şey var ve bu aslında insanları kısıtlıyor. Hani ve bazıları da tamam, belki ben bunun altına sığınarak, sadece bunun altına sığınarak bir şey söylemeyeceğim ama taciz etmek için mesela kız buluyor, taciz ediyor. Ama bu aslında dostlar şudur, yanlış anlaşılmasın, yine bir iğneleme kampanyası değil. Ama şudur dostlar, bizde mesela daha geçen birkaç ay önce mi, artık 4 ay önce mi, 5 ay önce mi, 3 ay önce mi, tam hatırlamıyorum. Şöyle bir durum var dostlar. Bir tane Koreli kadın YouTuber gelmiş Türkiye'ye. Bizim İstanbul Kadıköy. Bakın, benim yaşadığım yer değil. Türkiye'den bir yer ve bizim Türkiye'mizin en bilinen yeridir dostlar İstanbul. Ve belki en bilinen 3. veya 4. ilçesidir İstanbul'un da şeyi dostlar. Kadıköy. Şimdi arkadaşlar, Myojin diye bilinen Koreli bir yayıncı bizim ülkemize geliyor, tanıtmak için yayın açmış. Bir tane de bunu işte taciz eden bir erkek var. Dostlar, bu erkek, affedersiniz, benim gözümde şerefsizdir. Bakın, sapıktır. Ne yaptığını da görmüyoruz ama zaten herhalde yani video kayıtlarında vardır. Yani ben izledim ama arkadaşlar, sapıklık izlenecek bir şey de değil. Hani çünkü niye biliyor musunuz? Bazı insanlar da örnek alıp yine yapabiliyorlar o sapıklık muhabbetini. Yani o yüzden ben, mesele inançtan veya başka bir şeyden kaynaklı olan bir şey değil. Sırf kurbanlık koyun gibi bir sağa bir sola vurulmak veya vurulmamak da değil konu. İşte dostlar, anlayın veya anlamayın. Bizde ya, bizim ülkemiz Orta Doğu ülkesi olduğu için bir de cinselliğin Afrikası. Kimse ne cinsellik biliyor ne bir şey biliyor. Bu bence biraz bu kadına taciz, tecavüz muhabbetleri bu yüzden olan bir şey. Hani ve biraz da biz erkeklerde içgüdüsel olarak olan bir şey olduğu için yapıyoruz. Bu içgüdüyü aslında tutmamız lazım içimizde ama tutamıyoruz. Bu da aslında bu şekilde olunmasını sağlayan bir şey oluyor. Yani içgüdüsel olarak dostlar, yani bir insan kendini tutabiliyorsa güzeldir. O bir huy değildir aslında dostlar. İçgüdüdür. Ya bilirsin ya bilmezsin. Bu da bir bilimselliktir. Ama sen kalkıp birine kendi
kız kardeşine mesela taciz etseler sen ne hissedersin? Yani böyle bir şey olur mu? Sen o adamı döversin. E, şikayet sen başka birine aynısını yaptığında davaya gidince niye yedin diye sormaman lazım işte. Aşağılık bir insan olduğun buradan belli olması gerekiyor. Çünkü hani bu genel olarak söylediğim bir şey dostlar. Hani birilerini iğnelemek için söylemiyorum. Yine tekrarlayayım da bazı insanlar bunu yanlış anlayabilirler. Kendiniz o insanlardan değilseniz üstünüze alınıp yoruma gelip yani küfür etmenize gerek yok. Eğer o insanlardansınız bir kendinizi düşünün, sorgulayın. Ben o insanlardan mıyım deyin. Ondan sonra yoruma yazın. Hani ben şunu söyleyeyim dostlar. Ben bundan bir buçuk yıl önce bu konudan bağımsız bir şey anlatacağım. Ama bu konuyla hani bir nevi uzak bir konu değil. Hani dostlar benim bundan bir buçuk yıl önce sokakta tanıştığım 2 tane kız vardı dostlar. Yani bu kızlardan biri ikisi de benden küçük kardeşim olarak görüyorum onları zaten. Ya bu 2 kardeşimden birinin başına Snapchat'te bir olay gelmiş dostlar. Bilmiyorum artık bu bütün kadınların şansı mıdır yoksa Allah bilir ne için böyle bir şey oluyor. Artık sorgulamak da istemiyorum terbiyesizliği de. Hani yani kalkıp bir yerin güzel mi diye sormak nedir abi ya? Aşağılıksın sen yani. Ne bileyim bir kıza da bunu sormazsın. Yaşın kaç, başın kaç, işin var mı, gücün var mı, okul okuyor musun gibi bir soru sorarsın. Veya hiçbir şey sormazsın. Böyle bir pislik soru nereden aklına gelip de sorabiliyorsun ya? Ben bile bazen soru sorarken utanıyorum kızlara dostlar yani. Sen okul okuyor musun, para kazanıyor musun derken bile utanıyorum. Bunu sorarken neden utanmayayım? Yani ya ben bu tür insanları gerçekten ne olduklarını anlamıyorum dostlar ya. Hani siz yine bu insanlardan değilseniz üstünüze alınmanıza gerek yok. Gerçekten ya ben anlamıyorum dostlar. Bana ters geliyor ya. Harbi ters geliyor. Eğer ki bir şeyler sen aşağılıksan bir şeyleri de kabulleneceksin. Hani yapıyorsan. Ben bunu bu konu için söylüyorum dostlar. Başka bir konuya çekmeyin lütfen. Yani şöyle bir şey var dostlar. Türkiye'de kadın olmanın veya bir kız olmanın zorluğu budur. Seni her halkta kullanırlar. Dostlar her halkta ray ederler seni. Doğuma kadar halt ederler. Ondan sonra derler ki ben bununla anlaşamıyorum ayrılayım. Bazıları böyledir. Şerefsizdir. Kanunları da kullanır. Şerefsizliğini de örtbas eder. Bilemiyorum dostlar. Ne olursa olsun bu çok saçma bir durum da bilmek veya bilememek konu değil aslında. Hayatta dostlar aşağı yukarı hani 60 belki 70 yıl yaşayacaksınız birileri öldürmezse veya bir kişi size zarar vermezse. Bu genel olarak olan bir şey. Ya da kendinize zarar vermezsiniz en kötü ihtimalle. Allah'ın verdiği kadar yaşayacaksınız. Niye böyle pis işlere karışıyorsunuz ki? Sebep ne? Ya biraz kendini tut anasını satayım. Yani bu kadar açsan, bu kadar cinsel açlığın varsa kendini tut kardeşim ya. Git başka bir yerde bunu işle veya ya da hiç işleme. Ben desteklemiyorum zaten böyle şeyleri de. Hani bir de bize dostlar yani dış ülkelere de böyle yanlış yansıtıyorlar. O yüzden ben ne bileyim o Koreli'nin gözüyle mesela bizim ülkemiz ne oldu acaba? Ben onu düşünüyorum. Bizim ülkemiz pezevenk ve ya işte ne bileyim şerefsiz bir insan ülkesi mi oldu? Veya sapık insan, tacizci insan ülkesi mi oldu bizim ülkemiz? Ne oldu acaba? Ben onu düşünüyorum dostlar. Çünkü dostlar bu ülkeye bu şekilde gelen turistler kaçıyor. O turist gidip başka bir turiste söylese ki Koreli bir turiste gitme.
seni taciz ederler. İlla ki kadın bir turiste söyleseler. Hani kadın bir turiste söylese sıçtı. Kimse gelmez. Hiçbir kadın gelmez. Veya hadi kadını da boş verin. Erkek de gelmez anasını satayım. Bir kadına bunu yapıyorlarsa bana neler neler yapmazlar. Deyip gelmez yani. Sadece bunu ben erkek veya kadın muhabbeti olarak düşünmüyorum dostlar. Yani biz çürüme yaşıyoruz o kadar. Ben öyle görüyorum. Bu çürümeden başka bir şey değil. Yapan yapar ayrı bir şey. Ben karışmıyorum. Ben desteklemiyorum da. Ama diyorum bu şekilde biz çok değer kaybedeceğiz. Çok e, aşağılık kompleksine girmiş insanlarla yaşıyoruz. Hani bu insanlar aşağılık değiller ama kendilerini aşağılık durumuna düşürüyorlar. Destekle veya destekleme umurumda değil. Şimdi yani ben desteklemiyorum o kadar. Yaşa veya yaşama bu da önemli bir şey değil. Olursun olmazsın. Kendin bilirsin. Yalnızlığında öleceksin zaten. Öteki dünyanda Allah soracak. Ben sormuyorum. Ne yaptığını ne ettiğini de. Yani umurumda değil. Bu insanların ne yaptığını ne ettiğini sormak da bana düşmedi zaten. O yüzden dostlar eleştiri yaparken de düşünün nasıl bir insan olduğunuz, nasıl bir karakterde olduğunuza göre konuşun. Ben bu karakterde bir insan değilim ve konuşabiliyorum. Utanmıyorum sonuçta. Yapılan iş bir kıza kadına sapıklık yapılıyorsa bu da şerefsizliktir benim gözümde. Ben de yaptıysam ben de şerefsizim. Ama bu genel geçer bir kanun değil işte. Herkes yapabilir, herkes herkese yapabilir demek değil. Ben senin annene babana annene sapıklık yapsam sen beni dövmez misin? Eğer ki o kadının bir abisi ya işte bir babası olsaydı orada o adamı o sapıklığı yapan şerefsizi döverdi anasını satayım. Öldürürdü. Çünkü sen şerefsizsin diye onlar şerefsiz mi oluyor? Yok. Dediğim gibi bu şekilde biz çok şey kaybedeceğiz. Yani kontrolü güç değildir diyoruz ama kontrollü de güç çok da güç olmuyor. Hiç güç olmuyor hatta. Bu şekilde bir yere varılmıyor. Öyle söyleyeyim. Biz eleştirsek de bu tür insanlar yine çıkacak. Biri bitti, biri başladı muhabbeti olacak. Hiç değilse bilemiyorum yani bu şekilde benim için konuşacak konu bol. Görüşmek üzere hep bay bay. Like deyip yorumlamayı unutmayınız.